Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda genel olarak kripto para piyasasına, Bitcoin fiyatına ve daha sonra da S&P ve Nasdaq endekslerine göz atacağız. Dilerseniz analizlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu anda kripto total grafiğindeyim. Total market değeri bugün 1 trilyon doların üzerine çıkmayı başardı. 1 trilyon 9 milyar dolara kadar bir yükseliş görüyoruz. Yani bu da kripto para piyasalarına güvenin gitgide arttığını bize gösteriyor. Burada yukarıda 1 trilyon 14 milyar dolar seviyemiz bizim ana direncimiz olacaktır. Bu dirençten bir miktar total marketten para çıkışı olabilir. Yani bu dirence ulaştığımız zaman. Ancak bu direnç kırılır ve para akışı yeniden akmaya devam ederse, para akışı yeniden sağlanmaya devam ederse de kripto para piyasasında oldukça yeşil günlerin bizi beklediğini düşünüyorum ben. Burada üstteki direncimiz 1 trilyon 14 trilyon dolar olacaktır. Total 2'ye geldiğimizde altcoin piyasasında da büyük bir nakit akışı söz konusu şu anda. Burada da yukarıda 650 milyar dolarlık bir direncimiz bulunuyor. Şu anda 594 milyar dolar değerinde altcoin piyasası. Buraya da 650 milyar dolar seviyesine kadar bir giriş olduğu takdirde buradan bir miktar geri çekilme olabilir, söz konusu olabilir. Burada tabii ki dominans çok önemli olacaktır. Bitcoin dominansı bugün ve dün oldukça güzel bir şekilde arttı. Fiyat artarken dominansın da yükselmesi bizim için kısa vadede belki olumsuz görünebilir ancak uzun vadede oldukça olumlu bir durum. Burada dominans seviyemiz %45-80 civarlarında şu anda. Burada 46-70 bizim direnç seviyemiz. Ben istiyorum ki yani bu 46-70 seviyesini de aşsın dominans. Tabii ki Bitcoin fiyatıyla birlikte yukarı doğru %53'lere kadar bir yükseliş gelse orta vadede ve daha sonra bu seviyelerden bir düzeltmeye gitse dominans, yani altcoin piyasasında gerçekten harika bir boğa piyasası yaşamamız mümkün olur. Ancak burada %46.7'ye geldiği zaman da buradan bir düzeltmeye gidebilir dominans. Bu da altcoin'lerde oldukça iyi bir boğa koşusu için yeterlidir diye düşünüyorum. Ancak daha büyük bir boğa koşusu için burada dominansın %53-%54 seviyelerine kadar yükselmesini tabii ki ben tercih ederim. Bu da bir diğer ayrıntı. Bitcoin fiyatına gelelim hemen. Bitcoin'de dünkü analizimde önemli seviyeleri belirtmiştim. Yukarıda bizi 25.300 ve 25.600 seviyeleri beklediğini söylemiştim ve bugünkü bu fiyat hareketinde de fiyat bu iki seviyenin üzerinde seyrediyor şu anda. 26.000 seviyelerinde şu anda fiyatlanıyor Bitcoin. Burada 25.300 seviyesi oldukça önemli bir destek olması gerekiyor burada. Çünkü bu seviye destek haline getirilirse daha sert bir şekilde yukarı fiyat hareketleri görmemiz mümkün diye düşünüyorum. Ancak bu 25.300 seviyesi günlük ve 4 saatlik kapanışlarda ve hatta haftalık kapanışlarda destek haline getirilemezse buradan yeniden bir düşüş trendine girmemiz oldukça olası olacaktır. O yüzden bu 25.300 seviyesi bizim şu anda takip etmemiz gereken en önemli seviye kapanışlarda. Kapanışlarda mutlaka bu seviyenin muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu seviye muhafaza edildiği takdirde ise 27.200 ve 29.300 seviyeleri bizim ilk etapta hedeflerimiz olacaktır Bitcoin tarafında. S&P'ye bakalım hemen. S&P genel görünüm itibariyle yani olumlu bir durumda aslında. Yani tabii ki bayağı bir düzeltmeler söz konusu oldu vesaire ancak burada bizim ana desteğimiz 3730 seviyesi. Bu 3730 seviyesi haftalıkta kırılmadığı müddetçe yönün yukarı olduğunu düşünüyorum ben. Burada da yakın direncimiz ise bizim 4000 seviyesi olacaktır. 4000 seviyesi üzerinde çok daha sert fiyat hareketleri göreceğimizi düşünüyorum ben S&P'de. Nasdaq'a geçelim hemen.
Nasdaq da S&P ile benzer bir durumda şu anda zaten. Bu da 11.730 seviyesi bizim alttaki önemli desteğimiz. Haftalıkta bu seviyenin aşağı kırmaması oldukça önemli olacaktır haftalık kapanışlarda. Burada yukarıdaki direncimiz ise 12.390 seviyesi, yani 12.400 seviyesi olarak düşünülebilir. Bu 12.400 seviyesi üzerinde de yukarı yönlü sert hareketler göreceğimizi düşünüyorum ben. Dolar endeksimizde şu anda 103.90 seviyesinde. Burada yakında bir direnç var. 104.70 seviyesi bizim yakın direncimiz. Bu seviye aşılırsa dolar endeksinde de yeniden büyük bir ivmelenme olabilir. Bu da tabii ki piyasalar açısından oldukça olumsuz olacaktır. Umarım bu 104.7 seviyesinden bir geri dönüş alır. Ve burada 97-98'lere kadar bir düşüş görürüz bu durumda. Ancak bu 104 seviyesi aşılırsa da yukarıda daha ciddi bir artış bizi bekliyor dolar endeksinde. Şu anda piyasalarla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.